kendinizi lütfen Çuveneburu camiasına tanıtır mısınız? Gamarcaba, ben Türkiye'li Gürcülerden Avukat Sezen Gönenç Okcan. Benim atalarım 93 Harbi ile Borçka, Baradidi'den İzmit'in ve Sapanca'nın köylerine yerleştirilmiş Gürcülerdendim. Evimizde maalesef Gürcüce konuşulmuyordu ama yaz tatillerinde dedelerimizin köylerine gittiğimiz zaman orada Gürcüceyi duyuyorduk. İzmit'te eğitimimi tamamladım, lise eğitimimi. Daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesini kazanarak İstanbul'a okumaya geldim. Bunun yanı sıra aynı dönemde Merkez Bankası'nda da memuriyete girmiştim. Her ikisini okuyarak ve çalışarak bu dönemi bitirdikten sonra meslektaşım olan Necdet Bey ile evlenerek çalışma hayatımıza başladık. İstanbul'da hukuk ofisimiz var. Yakın bir zamanda oğlumuz da avukat oldu. O da bizim ekibe katılaraktan hukuki çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi lütfen bu kısa girişten sonra Gürcü kültürüyle kurumsal anlamda hangi dönemde tanıştınız Evet. ki ben sizi ilk olarak mesela Gürcü Kültür Merkezi ile hatırlıyorum. Oradan Evet. itibaren takip ediyorum ben sizi. Evet. Sizden hiç yani Hayır, sizi ben de karşılaşmadık takip ama, ediyordum ama hiç denk gelmedik, Evet. karşılaşmadık. O dönemden kayda değer çalışmalar vardı. Yönetim kurulundaydınız. Tabii Gürcü Kültür Merkezi çok güzel şeyler de yaptı, iz de bıraktı. Evet. Belki hala da yapacak, devam ediyor ama tabii eksikler de oldu. Tabii. Bazı yani daha belki tarihi fırsatları kullanamadığı noktalar da oldu. Evet, oradan başlayalım. Ondan sonra orada yaptıklarınızı anlatın lütfen bize. İstanbul'da yaşamaya başladıktan sonra Gürcü camiasıyla pek tanışıklığım yoktu. Bir tek Çuveneburu dergisini takip ediyordum ve onun etkinlikleri olduğunda ya da yemeği olduğunda koşu koşu büyük bir heyecanla gidiyordum ve orada dostlarla tanışmak benim için onur ve gurur vericiydi. Sonrasında 2006 yılında Gürcistan Dostluk Derneği Gürcüce dil kursu vermeye başlayınca birkaç arkadaş, hatta Gürcü Kültür Merkezi'nin sonrasında kurucusu olacağımız Eşref Yılmaz arkadaş, Fehmi Uzal arkadaş, Davut Kaptan arkadaş, Fazlı Kaya arkadaş, bunlarla birlikte biz kursa gittik ve orada alfabeyi öğrendik. Sonrasında ise hemen hemen 2 yıl sonra bir ihtiyaçtan doğdu diyelim ve Gürcü Kültür Merkezi'nin bu arkadaşlarla birlikte kurucu üyesi olarak Gürcü Kültür Merkezi'ni 2008 yılı Nisan ayında İstanbul'da büyük bir katılımla açılış yaparaktan hayata geçirdik ve çalışmalarımıza Gürcü Kültür Merkezi olaraktan başladık. Paneller yaptık Gürcü Kültür Merkezi olarak. Sempozyumlar yaptık, güzel film gösterileri yaptık. Şairlerin, yazarların tanıtımı günleri oldu. Bunun yanı sıra Gürcistan'a toplantılara çağrıldık. Diaspora günlerine çağrıldık ve bu kültür için elimizden geldiğince tüm arkadaşlar emeklerini sarf ettiler. Son olarak da son 2 dönemde de Fehmi Uzal arkadaşla birlikte eş başkanlık dönemini geçirdik. Sonrasında biz yine bu kültüre gönül vermiş, diğer derneklerde de aktif faal olmalarına rağmen bunların birleşiminden ulaşabilecek bir dernek daha kurmaya karar verdik. Ama bu özellikle farkındalığı daha da arttıracak bir şey olsun istiyorduk ve bu anlamda zaten o zamana kadar da bizim Şota Rustaveli ile ilgili çalışmalarımız vardı ve bu derneğimize birlikte kurduğumuz arkadaşlarla birlikte Şota Rustaveli Kültür Merkezi adını vermeye uygun gördük ve Şota Rustaveli'yi özellikle Türkiye'li Gürcülere ve Türkiye'deki eşe dosta tanıtmaya karar verdik. Çünkü gerçekten Şota Rustaveli yeterince tanınmıyor. Bu anlamda da değeri bilinmiyor. Biz bu farkındalığı arttırmak için yola çıktık. Şimdi geçen sene Mayıs ayında Gürcistan'dan, Batum'dan, Kutaisi'den, Tiflis'ten bizzat akademisyen hocalarımızın da katılımıyla ve diğer derneklerin de bizzat temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da güzel bir açılış gerçekleştirdik. Sonrasında da çalışmalarımıza başladık.
Yazın mesela bir örnek verebilirim. Ahmet Özkan Melaşvili anmasını yaptık. Sonrasında özellikle Şotor Ustaveli ve Kraliçe Tamara dönemini anlatmak üzere Beykent Üniversitesi ile birlikte Batum Şotor Ustaveli Üniversitesi ile birlikte ve bizim derneğimiz olmak üzere 3 grupla birlikte Beykent Üniversitesi'nin Taksim'deki yerleşkesi olan Hukuk Fakültesi'nde bu etkinliği gerçekleştirdik. Buradan hocalarımız bizzat geldiler, bizleri onurlandırdılar ve o gün bize Türkiye'li Gürcüler için ilk olduğu kanısındayım. Bize çok güzel bir üzerinde Vepis Kausani resimlerinin olduğu büyük boyda bir defter hediye ettiler. Ve yanında da Vepis Kausani kitabına. Bunu Türkiye'li Gürcüler tarafından doldurulmak üzere bizzat el yazısıyla ve herkes birer kıta yazıp ismini, soyadını ve tarihini yazmak üzere bunu tarihe iz bırakacak şekilde bu defter çalışmasına başladık. Ve biz bu defteri zaman zaman derneklere de bizzat götürdük. Oradaki Gürcüce bilen insanların yazmasını sağladık. O defterimiz yazılmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra gezilerimiz oldu. Biraz kronolojik gidelim isterseniz. Nisan ayında biz Batum Şotor Ustaveli Üniversitesi, bu senenin Nisan ayında Batum Şotor Ustaveli Üniversitesi, Batum Müzik Merkezi, Acara İzcilik Federasyonu ve Batum Belediyesi ve yine destekçilerimizden olan Yatırımcılar Derneği Başkanı'nın da destekleriyle birlikte Batum'da bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliğin adı Batum'da da bildiğim kadarıyla ilk defa 1. Vepis Kausani Festivali'ydi. Ve biz İstanbul'dan 20 kişilik bir heyetle davet edildik. Üniversitede Şotor Ustaveli'nin çeviri kitaplarının yer aldığı bir sergi sunumu oldu. Ardından konferans salonunda konuşmalarımız oldu bu konuya ilişkin. Bizlerin hocalarımıza hediye takdimi, onların sağ olsun bizlere hediye takdimi oldu. Ardından da bizzat İstanbul'dan misafirimiz olan Bayar Şahin Bey de yanımızdaydı. Türkiye'nin ve Gürcistan'ın çok sevilen sayılan sanatçısı. Bu etkinlikte bizlere eşlik etti ve akşamında da Batum Art Center'da bir konser gerçekleştirdik. Bu konsere de Bayar Şahin Bey sahne aldı. Bunun yanı sıra bizler de Sayın Baş Konsolosumuz da bu etkinliğe katıldı, misafirimiz idi. Teşekkürler katıldıkları için bizleri onurlandırdılar. Bu etkinliği de konserle taçlandırmış olduk diyelim. Ardından da bu heyeti 2 gün süren bir Batum ve civarı gezisiyle onlara ana vatanlarını tanıtmak, etmek ve buradaki duygularıyla, güzel duygularıyla Türkiye'ye döndüklerinde onlar da eşine dostuna anlatsınlar diye elimizden gelen bizim için çok önemlidir. Azerbaycan sınırları içinde kalan ama yüzyıllardır Gürcülerin yaşamış olduğu bölgeye davet edilmiştik. Bizim için yurt dışı Gürcüleri de ayrıyetten bir önem taşımakta. Oraları da elimizden geldiğince ziyaret etmek istiyoruz. Ve 3 arkadaş, Orhan Beriz'le sevgili arkadaşım, Eşref Yılmaz ve o da Gürcü Dil Merkezi Başkanı birlikte Tiflis'e gelip Tiflis'ten Azerbaycan'a geçtik Kahi bölgesinde. Onların Giorgova kutlamaları tarihine denk getirdik bu ziyaretimizi ve o etkinliğinde bulunduk. Etkinlik sonrası festival şeklinde oluyor onlarınki, piknik şeklinde. O piknikte de Gürcü dostlarımızla birlikte olduk. Sonrasında oradaki Gürcü okullarını ziyaret ettik. Bu da çok önemliydi bizim için. Çünkü orada hala daha Gürcü okulları okuma haklarına sahipler. Bu önemli bir ölçü bizim için. Çünkü Türkiye'de bunların örnekleri henüz yok bildiğiniz gibi maalesef.
Olmasını da en kısa zamanda istiyoruz, bekliyoruz tabii ki. Ve oradaki tarihi dokuyu görmek bizleri çok heyecanlandı. Bunların fotoğraflarını çektik, videolarını aldık. Ve programımızda İstanbul'da da özellikle Azerbaycan Gürcülerini tanıtacak bir program yapmak istiyoruz ve bununla ilgili olarak da yakın bir zamanda çalışmamız var. Kasım ayında bir Azerbaycanlı Gürcü sanatçımız, ismini söylemeyeyim sürpriz olsun, şairimiz aynı zamanda. O bizim misafirimiz olacak. Bu vesileyle de Azerbaycan Gürcülerini tarihsel bazda da anlatmaya çalışacağız. Mayıs ayında da öyle bir etkinliğimiz olmuştu. Biliyorsunuz Türkiye'de yazın etkinlikler azalıyor. Yazın biraz bireysel etkinliklerimizi yaptık. Festivallere gittik. O şekilde yazımızı geçirdik ve Ekim ayı itibariyle yeni döneme başlıyoruz. Okey. Şimdi o zaman Şota Rustaveli Derneği olarak neler yapıyorsunuz? Hani neler var gündeminizde? Amaçlarınız, hedefleriniz neler? Onlardan bir bahsedin bize. Şota Rustaveli ile ilgili olarak öncelikle size küçük bir hediyemiz var. Bu şekilde bizler bardaklar yaparaktan Şota Rustaveli'ye evlerinize konuk etmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Bu da bizim derneğimize size küçük bir hediyesi. Ve de bunun yanı sıra şöyle de kalemimiz var. Bunu da size takdim edeceğiz. Bu şekilde dostlarımızı bu kültürle tanıştırmaya çalışıyoruz. Şota Rustaveli Kültür Merkezi olarak önemli bir hedefimiz de var. Gürcü kaynaklarının da temin edildiği arşivimiz var. Bu konuda çalışma yapmak isteyen dostlarımıza kütüphanemiz açıktır. Ve bu kütüphane çalışmalarımız Gürcistan'da da destek görmekte ve okullardan da bize kitap gönderilmektedir. Yeter ki çalışmalar olsun diye. Bunun yanı sıra bundan hemen hemen bir 5 yıl önce başlattığım benim Şota Rustaveli'nin eserinin farklı dillere çevrilmişini arşiv olarak toplamaya başladık. Çoğu dilini toplamış vaziyetteyiz. Eksiklerimizi de tamamlamaya çalışıyoruz bu süreç içinde. Mesela bunlar içinde en eski tarihlisi 1937 tarihli Azerbaycan Gürcücesiyle yazılmış bir kitabımız. Onu böyle değerli bir hazine gibi saklıyoruz. Eşe dosta gösteriyoruz. Nereden buldunuz? Arıyoruz, buluyoruz diyoruz. Öyle tanıtıyoruz. Bizim bu merakımızı da bildikleri için Şota Rustaveli'nin çevirilerini olsun, Gürcüce çevirilerini olsun hediye olarak da takdim ediyor dostlarımız. Bu şekilde de bir arşivimiz var Şota ile ilgili. Bu gelişimde de mesela Şota ile ilgili ne bulabilirdim mesela bir kumbarada Şota Rustaveli'nin resmini ve Kraliçe Tamara'nın resmini gördüm. Çünkü bu ikisi paralara basılı vaziyette ya, paranın kumbarasını yaparken Şota'yı da kullanmışlar. Bu da bize örnek olsun diye ben de aldım. Dernekte eşe dosta göstereceğiz. Bu şekilde onlara da bir farkındalık sunmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de bu sefer gelişimde kitapçıda gördüm. Şöyle bir şey yapmışlar burada. Rakamları tanıtıyorlar. Bunları da alıyoruz bu tip şeyleri. Benzerlerini yaparaktan yeni neslin öğrenmesi için imgeler, simgeler yapmaya çalışıyoruz bu şekilde. Çocuklarla ilgili kitap çalışması var. Çocuklarla ilgili olarak da masal çalışmalarımız var. En önemlisi Türkiye'li Gürcülere yönelik alfabe çalışmamız var. Bunun yanı sıra Şota Rustaveli ile ilgili güzel bir prestij kitap çalışmamız var. Bunları önümüzdeki süreçte tam donanımlı bir şekilde yapmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra dil kurslarımızı biz vermiyoruz. Çünkü veren arkadaşlarımız var. Her şeyi hepimiz yapacağız diye bir kural yok. Bu anlamda onlara saygı duyuyoruz. Bizden dil kursu talebi olduğu zaman diğer dernek arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Dernekler arası koordinasyon var. Bir problemimiz yok. Zaman zaman evet Dedayana kutlamalarını İstanbul'da ilk Gürcü Kültür Merkezi olarak başlattığımız zaman sonrasında da şu anda bütün dernekler, İstanbul dernekleri katılarak Sayın Başkonsolosumuzun veya Büyükelçimizin de katılımıyla Dedayana etkinlikleri yapıyoruz.
bu etkinliğe de oldukça katılım sağlanıyor ve bu şekilde ana dille ilgili günün de önemini dostlarımıza tanıtmaya ve bu kültürle ilgilenenlere tanıtmaya çalışıyoruz. Derneğe üye alıyor musunuz Sezen Hanım? Alıyoruz. Ama amacımız çok üye yapmak değil. Yeterince üye yapıp nitelikli gerçekten emek sağlayacak, gönül verecek hal. Öteki türlü zorlanıyoruz. Sayının çok olması önemli değil. Nitelik bizim için. Evet, çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bunun yanı sıra evet bence biraz Türkiye'deki Gürcülerin durumuna ilişkin konuşmamızda fayda var. Ben Deniz 40'ından sonra bu kültüre gönül veren birisi olaraktan dili hiç bilmiyordum. Alfabeyi öğrendim ama konuşmak ayrı bir şey. Yine de çok konuştuğum söylenemez. Anlıyorum ama az konuşuyorum. Fakat mesele sadece dili konuşmak değil, bu kültüre bu kültürün farkındalığında olup çaba harcamak aynı. Ama tabii ki biliyoruz ki ana dil en önemlisi. Ve bizim yeni kuşaklara alfabeyi öğretmemiz ve bu dili öğretmemiz gerekiyor. Çünkü dil yaşamadığı takdirde bu kültürün yaşaması da zorlaşıyor. Ne mutlu bize ki sınırlar açıldı. Biz öyle bir kuşağa denk geldik. 25 seneyi geçti, sınırlar açıldı ve Artvin'e geldikten sonra atalarımızın yerleriyle buluşabiliyoruz. Ulaşım kolaylaştı ve iki ülkenin dostluğu pasaport olayını kaldırdı. İnsanlar kimlikleriyle gelip gidebiliyor. Bu da buraya gelip gittikçe gençlerimizin özellikle gelip gitmesini istiyoruz ki buradan edindikleri bilgilerle geri döndükleri zaman bu kültüre de daha çok sarılsınlar, daha çok sahiplensinler istiyoruz. İşte bugün teknoloji, kitap, internet, Evet. daha fazla. Eskiden bulunamıyordu. Ya da yani devletin bir seçmeli dil şansı var. Evet. Bu konuda Şimdi neler bu konuda şöyle ki eskiden çok az basım alfabe vardı. İnternet yoktu. O nedenle öğrenmek de öğretmek de zor oldu. Ama şu anda internet ortamında her türlü bilgiye çok kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bu nedenle de gençlerimizden ricamız, amacımız ve biz bunları çok istiyoruz. Ya bu kültüre önem verip internetten de olsa gelemiyorlarsa, hani vakit yok, şu yok, bu yok, gelemiyorlarsa bile ellerinin altında internet var. Bakabilirler, öğrenebilirler. Öğrendikçe bu kültürü daha çok seveceklerine inanıyoruz. Bunun yanı sıra şeyden sonra Avrupa Birliği'ne uyum sürecinden sonra biliyorsunuz daha öncesinde diğer dillerden isim konulmalar, soyadları yasak idi. Bu yasaklar da kalktı. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti gayet duyarlı. Çocuklarımıza Gürcüce isimler verebiliriz veya soyadlarınızı değiştirmek isteyenlere değiştirebilirsiniz. Hatta benim bizzat bu konuda bir çalışmam var. Türkiye'de soyadını veya Gürcüce isim almak isteyenlere bu konuda ücretsiz hukuki yardım şeyimiz var, görevimiz var. Bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Birkaç kişiye de bu şekilde soyadı da geri verdik. Bunlara örnek olarak Orhan Berizi arkadaşıma söyleyebilirim. Birlikte Şotar Ustaveli'de görev alıyoruz. Orhan Bey'in soyadı Şardağ'dı ama Gürcüce soyadını internette kullanırken o kadar çok bu soyadla tanındı ki artık o soyadıyla birleşti adeta ve sonunda eşinin ve çocuğu da reşit olmayan çocuğununla birlikte soyadını değiştirdik. Bundan da hiç de rahatsız değiller. Bu bir renk mozaiği diyelim. Bu şekilde çalışmamız da var. Bunun yanı sıra maalesef Türkiye'de yaşayan diller grubunda Gürcüce dili seçmeli ders ve birkaç dil daha seçmeli ders olmasına rağmen maalesef talep çok az. Maalesef. Bunlara örnek Sakarya'da Mustafa Kolat arkadaşımızın ve Erdoğan Şenol Bey'in çabalarıyla bir sınıf oluşturulmuştu daha önceki yıllarda. Bunun yanı sıra Artvin'de, Murgul'da Fatih arkadaşın çabalarıyla diyeyim, bireysel çabalarıyla sınıf oluşturuldu. Ama maalesef örneklerimiz bu kadar. Ki o kadar
Gürcü nüfusunun yoğun olduğu illerimiz, ilçelerimiz var ve bunlara özellikle sesleniyoruz. Biz çocuklarımıza seçmeli ders seçtirelim bunlara. Bu çok önemli. Bu dersi seçtikleri zaman sonrasını onlar getirecekler. Ama ilkokul, ortaokuldayken bu tohumları vermek onlar için çok önemli. Bunu biz önemsiyoruz ve bu konuda dernek arkadaşlarımızın ya da bireysel bu konuyla ilgilenenlerin çaba harcamasını da istiyoruz. Biz de elimizden geldiğince çaba harcıyoruz. Derneğimizin çalışmaları arasında Gürcüce filmlerinin gösterilmesi var. Biz bunu önemsiyoruz çünkü orada yaşanan karelere bizler de çocukluğumuzdan, büyüklerimizden anlatılanlardan hatırlamaya çalışıyoruz. Bunlara güzel bir örnek vereceğim. Yakın bir zamanda Gürcistan'ın önemli şairlerinden Firidun Halvaşi'nin oğlu Zaza Halvaşi Namme isimli bir film çıkardı. Henüz Türkiye'de yayına girmedi. En kısa zamanda bekliyoruz. Buradan da kendisine duyurulur. Yurt dışında ödül törenlerinde geziyordu film. Bu filmin adını duyduğum zaman hatta Batum'da kendisiyle bir araya geldiğimizde Namme isminin niçin konuldu, bunun ne anlamı olduğunu sorduğumda verilen cevap neydi biliyor musunuz? Namme eskilerde bir Gürcü kadın ismi dediler. Öyle deyince birden hafızam geçmişe döndü ve benim gerçekten dedem anneme Namme diye seslenirdi. Bu benim için çok önemliydi. Yıllar sonra anneme söylenen sözün bir Gürcü kadın ismi olduğunu öğrendim. Biz onu duyarken yani isim olarak değil de dedem lakap olarak sesleniyor falan diyorduk. Ne anlama geldiğini bilmiyorduk. Benim için çok heyecanlı olmuştu. Bunun yanı sıra mesela babam anlatırken Caba dede derdi, şöyle yapardı, böyle yapardı diye. Biz de Caba'nın ne anlamına geldiğini bilmiyorduk. Yıllar sonra Gürcistan'a geldiğimizde Caba'nın bir erkek Gürcü ismi olduğunu öğrendik. O da ayrı bir heyecanlanma yapmıştı bizde. Bu anlamda filmler bence yaşamlarımızda önemli noktalar. Bunun yanı sıra biz isimleri de önemsiyoruz ve sınırlar açıldıktan sonra maalesef biliyorsunuz Türkiye'de Gürcüce isimleri olmuyordu. Sınırlar açıldıktan sonra bu konuda Türkiye'li Gürcülerde farkındalık uyanmaya başladı. Gerek nüfusa yazdırarak, gerekse kendileri lakap olarak ya da çocuklarına lakap olarak Gürcüce isimleri koymaya başladılar. Ve o çocuklarımız da bu isimlere gerçekten sahip çıktı. Ben de mesela ilk defa Tiflis'e geldiğim zaman bana sordular. Gürcüce isminiz var mı diye. Yo dedim. Bilmiyorum dedim. Siz bana takın dedim. Seve seve takarız dediler. Ve Salome ismini taktılar. Ben de sevdim. O gün bugündür Salome ismiyle adeta bütünleşmiş gibiyim. Ve Gürcistan'a geldiğimde özellikle Gürcü dostlarım bana Salome derler. Ben de bu isimle hitap edilmesinden hoşlanıyorum. Bunun yanı sıra bizim soyumuz Türkiye'de baba tarafım Bayramoğulları diye tanınıyordu. Ve bunun karşılığında da burada soyadımız Baramidze olarak devam etmektedir. Yani Salome Baramidze olarak burada tanınıyorum. Hatta zaman zaman soruyorlar, siz isminizi madem taşıyorsunuz değiştirmeyecek misiniz diye, madem sizler değişiklik yapıyorsunuz. Ben dedim ona da biraz zaman var. Emekli olunca yapacağım hepsini. Çünkü mesleğimde diğer isimlerle tanındığımız için o anlamda bazı şeylerimizi emekliliğe ayırıyoruz diyelim. Bir hayaliniz var mı? Yani hayatınızın bundan sonraki döneminde yapmak istediğiniz, hani gerçekten önemsediğiniz, sizden sonra da iz bırakacak var mı bir hayaliniz? Evet, güzel bir soru. Evet, hayalim var. Ben hayallerine çok sahip çıkan bir insanım. Hayal kurmanın, başarmanın yarısı olduğunu düşünen bir insan olarak bunca zamandır yapmış olduğum çalışmalardan edindiğim bilgi, tecrübe ve farkındalıklarla buraya geldiğimde gözlemlediğim, ziyaret ettiğim yerlerden etkilenerek benim bir Gürcü kültürüne ilişkin müze açma hayalim var. Ve bunun için çalışmalarıma da başladım. Öncelikle tabii çalışma bu müzeyi dolduracak materyalle ilgili. Onun eşyalarını toplamaya çalışıyorum. Bu anlamda bu fikri taşımak, bu hayalle yaşamak bana güç veriyor, enerji veriyor
ve muhakkak bu hayalim gerçekleşecek ve inşallah bu hayalim gerçekleşip de müze açılışımız olduğu zaman sizleri de açılışta yanımızda görmekten onur duyarız. Evet, güzel hayaller bize umut ışığı veriyor ve bu kültürün Türkiye'de daha çok tanınması için elimden ne geliyorsa çaba harcıyorum. Ve tabii ki bunlar çok zaman alan, enerji isteyen işler. Fakat bu konuda sağ olsun ailemin, eşimin ve çocuklarımın öncelikle fedakar davranışları, onlardan aldığım, çaldığım zamanlarla yapılan çalışmalardır. Onlara huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Ama onlar da bu hayalimi ne kadar sevdiğimi gördükleri için şey yapıyorlar, fedakarlık yapıyorlar. Bu fedakarlıklarla bugünlere geldik. Bugünlerden sonrası da inşallah güzel şeylere imza atacağız. Önümüzde şunu da belirteyim, en önemli projelerimizden yurt dışındaki Gürcüleri ziyaret etmek istiyoruz. Bu konuda işte Orhan Beriz'le arkadaşımızla yol haritası belirledik. Yakında hedefimiz İran Gürcüleri, Peridan bölgesi ve Paris'te Levini bölgesini ziyaret etmek. Tabii ki arada başka ülkelere de edeceğiz ama muhakkak yurt dışı Gürcülerini ziyaret edeceğiz. Buna kararlıyız diyebiliriz. Bunun yanı sıra İsrail Kudüs gezim de oldu. Bu gezimde özellikle benim için çok önemlidir. Çünkü okuyordum Şota Rustaveli'nin son zamanlarını Kudüs'teki Jivari Manastırı'nda geçirdiğini ve bu manastırı ziyaret etmek üzere İsrail'e gittiğimde heyecanım daha çok artmıştı ve bu manastırı gezdim, fotoğrafladım ve Türkiye'li Gürcülere de bu manastırı tanıtmaya çalıştım. Yine hedefimiz var. İsrail'e ayrıyetten gideceğiz. Yakın bir zamanda İsrail'de Gürcü dernekleri de faaliyete geçti. Tabii ki Gürcüler eskiden beri vardı ama yakın bir zamanda da yeni bir dernek kuruldu. Yunanistan geziniz de oldu. Evet. Burayı da ziyaret edeceğiz. Davetliyiz oraya da. Bunun yanı sıra Yunanistan'da Atina'da da dernek var. Gürcü Derneği. Geçen sene bir ziyaretimizde kendilerini ziyaret ettik. Özellikle Darıcan Hanım'la ve diğer hocalarımızla da tanıştık. Kendileriyle Şota Rustaveli'nin plaketini de kendilerine takdim ettik ve güzel bir köşeye de koydular. Bu şekilde gezilerimizi arttırarak onların da Türkiye'ye gelmesi için çaba harcıyoruz, davet ediyoruz ve gelecekler inşallah. Bunun yanı sıra ben bu Gürcü kültürle ilgili materyal, kitap toplarken özellikle Tiflis'te ikinci ellerden bu kültüre ilişkin kitap topluyorum. Eski tarihi kitaplar daha ilgimi çekiyor. Ve sağ olsun oradaki sahaflar beni tanıdılar. Gördüklerinde o Salome abla gelmiş diyor. Bir kısmı da Türkçe de biliyor. Varsa ellerinde bana ilişkin kitapları gösteriyor. Mesela ben onlardan çeviri kitap istediğimde bir tanesi adı Victoria, özellikle belirteyim. Victoria bana telefon etti, dedi ki Zugdidi'de Megrelcesi var, ister misiniz dedi. Ben de getir dedim ve Tiflis seyahatimde 2 gün sonra o kitabı Zugdidi'den getirdi ve o kitap şu anda İstanbul'daki arşivimizde, kültür merkezimizde. Ve inanın Gürcistanlılar ziyaret ettiği zaman bu kitabı gördüklerinde şaşırıyorlar. Çünkü Gürcistan'da bile çok az kişide bu kitap var. Böyle bir katkım oluyor. Bunun yanı sıra plak koleksiyonuna başladık. İnşallah ileride müzemizde de bunları sergileyeceğiz. Eski Gürcüce plak da topluyoruz. Bunun yanı sıra işte eş dost bunu topladığımı bildiği için getirenler de oluyor. Bu şey. Mesela yakın bir zamanda, bu da çok önemliydi bence. Almanya'nın Frankfurt şehrinde Profesör Nino arkadaşımla buluştuk. Oradan da Heidelberg şehrine gittik. Heidelberg şehrinin gittim ben. Özelliği şöyle ki Türkiye'li Gürcülerden İlya Himşiyaşvili, diğer adıyla Abdurrahman Çetinkaya arkadaşımız orada yaşıyordu ve rahmetli oldu. Kızını ziyaret ettiğimde bizzat mezarına gittik. Mezarının özellikle Gürcü kültürüne ilişkin yapılmış olması kızının özverisiyle benim için çok heyecanlıydı. Bunun yanı sıra bilmeyenler için şunu belirtmek isteyeyim. İlya Himşiyaşvili'nin gayretleri ve çabalarıyla Heidelberg şehrinde
bir meydana Georgian Platz, yani Georgian Meydanı ismi verilmiştir. Ve onun açılışına Gürcistan'dan önemli kişiler katılmıştır ve o parkın malzemeleri de Gürcistan'dan gönderilmiştir. O parkı da ziyaret ettik ve orayı da gözlemlemek çok hoştu. Arşivini inceledim ben de İlya Himşiyaşvili'nin. Kızına hatıra kalan şeyleri. Sağ olsun o da önem gösteriyor, babasının bu çalışmalarının kaybolmaması için arşivini herkese de açıyor, bilginiz olsun. Ve orada bana Nino Hanım, kızının adı da Nino, bana Gürcüce plak hediye etti. Fakat plakın özelliği ne biliyor musunuz? Mimino filminin müziğiydi. Bu çok önemli. Görmek isteyenler İstanbul'daki derneğimizde görebilirler ve dinleyebilirler diyoruz. Gerçekten bu kültüre emeği geçmiş tüm dostlara, tüm akademisyenlere, hayatta olanlara ve ölmüş olan şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten onların katkıları sayesinde bugün yine de bu kültür Türkiye'de yaşayabilmektedir. Emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür borç biliriz.